İyi günler sanatseverler. Tezyinli sanatlarda ilk önce altınlamayı, altını tanımak gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Altın yaprak olabilir, yaprak altın almış olabilirsiniz, ezilmiş altınlar alabilirsiniz. Ya da ilk başlangıçta palet şeklinde altınlarınızı seçebilirsiniz. Bu tamamen öğretmeninizin sizi yönlendirmesiyle alakalıdır. İlk başta tabii ki ezilmiş altın gerçek altınla da sizi başlatabilir. Benim fikrim ise ilk eserlerde böyle palet altınları kullanmanız ve esere olan saygıdan dolayı da ilk önce hadsız bir çalışma yapmanızdır. Bu da şemsiye sanatıyla olur. İlk başlangıçta dediğim gibi altınla başlayacağınız için şemsiyeleriniz kitap sanatı üzerindeki cilt başlangıcı olan şemsiye desenlerini altınlamayı öğreneceksiniz. Altın ilk söylediğim gibi defter altını ya zamkarabiye ya da güzel bir bal ile ezdikten sonra hazır hale getirdikten sonra jelatin dediğimiz kıvamı uygun bir şekilde yine anlatacağım şekilde kıvamı ne çok sulu ne çok fazla jelatin olacak şekilde hazırladığımız su ile fırça yardımı ile özel altın fırçaları çünkü bu altın fırçaları zamanla altın eriteceği için daha sonra tahrir fırçalarına dönüşecektir. Kullanarak desenimize başlamaktır. Tezip sanatı altınlamak, altınla süslemek, bezemek olduğu için de ahilik teşkilatında ustasıyla başlayan, usta çırak ilişkisiyle başlayan ve peştemal kuşama merasimi denilen jüri heyeti içerisinde okey almış yani onay almış sanatçının başlayacağı desende ilk ana malzemedir. Bu yüzyılda ise usta çırak ilişkisi biraz daha üniversite seviyesine taşınmıştır. Bu hem usta çırak ilişkisiyle onaylanmış projelerin daha sonra da diploma belgesiyle taçlandırılmasıdır. Tabii ki yine diploma ile kazanılan yetenek atölye eğitimi, uygulamalı eğitimle de beraberinde gitmelidir diye düşünüyorum. Altınlama yapıldıktan sonra kalem mühre ya da bulacağınız akik taşından mühre taşları ile eğer zerefşan yapacaksanız ve zemin çok geniş ise böyle büyük bir akik taşı mühre ile de kağıtlarımız altınla birleşecek ve parlatılacaktır. Altın ezilmesini diğer derslerimde göstermiştim ve ezme tekniğini yaptıktan sonra tabii ki damla yapraklarımızla basit bir şemsiye modeli çıkartılır. Şemsiye modeli çıkartıldıktan sonra da hemen kağıt zemine yerleştirilir. Bu damla yapraklarla Haliç deseni olacağı gibi bordür üzerinde kare, yuvarlak veya oval çalışmalar da olabilir. Altınları tanımak için çalışmanızda ne kadar desen çizip o deseni boyar iseniz bu size gelişme sağlayacaktır. Renk tonları olarak tanda, gümüş altından yani platin altından roz ve yeşil altın, kırmızı altın ve sarı altın olarak çeşitlerini görmektesiniz. Yaprak çalışmalarınızda altını uyguladıktan sonra Hatay desenimizde burada gördüğünüz kobalt renk olan çalışmada, halkar bir çalışmada bu kısımları altın yapmanız. Gördüğünüz buradaki ayrımları, Hatay'ın ayrımlarının da altın olması desene ayrı bir estetik katmaktadır. Yani çalışmalarınızdaki ikinci detaylar ve ara detaylar hep altın olmalıdır. Aynı şekilde pençle çalışacağız ve bu dersleri verdik. Bakın bu karaladığım kısımların altın olması çalışmaya ayrı bir estetik katmaktadır. Bu desenleri tek tek sizlere verdim. Gonca gülleri,
yaprakları ve dal çıkmalarını ve sap çıkmalarını, aynı zamanda tesip çizimlerini ve kompozisyon kurallarına kadar derslerimiz geldi. Küçük bir detayda tesip çalışacağız ve bu tesipler sizlerin oluşturacağı en basit başlangıç desenleri olacaktır. Buradaki çalışma şikaf ve halker çalışmasının bir bütünüdür ve reprodüksiyon çalışmasıdır. Öğrencimin çalışmasında altınlanmış zemini görmektesiniz. Geçme ve zincireklerde bu şekilde yine altınlanmıştır. Sayfa başı ile birlikte bir tesibi görmektesiniz. Evet, bakın simetri bir çalışmada tamamen yaprakların altınını ve su ve bordürlerini görmektesiniz. Net bir şekilde Hatay penç ve gonca gülleri de aynı şekilde desende görmüş bulunmaktasınız. Ne kadar çok altın olduğunu görüyorsunuz. Bu şekilde altın bol bir kullanılmıştır nakkaşhanelerde. Çünkü saray nakkaşhanede altını desteklemiş ve tesip çalışmasını, kitap çalışmasını oldukça desteklemiştir. Evet, altınla uygulanan zeminleri gördünüz. Altın hakkında kısa bir bilgi aldınız. Altını tanıtma dersimizde sizlere bugün verilmiştir. Kısa bir bilgiyle altını tanıyıp en iyi şekilde kullanılan yerlerini gördünüz. Videomuzu takiplemeyi ve abone olup beğenmeyi unutmayınız.